Merhaba arkadaşlar, yeni Mercedes C serisinin İzmir'deki lansmanındayız. Her lansmanda aynı şeyi söylüyorum biliyorum ama bu detaylı bir test olmayacak. Çünkü burada hem vaktimiz kısıtlı hem de otomobili istediğimiz kadar uzun kullanamıyoruz. Bu nedenle daha detaylı video İstanbul'da bu otomobili test ettiğimizde gelecek. Buna bir ilk sürüş desek çok daha doğru olur. C serisi Türkiye için çok önemli bir model. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü dünyadaki satışlarına bakıldığın zaman Türkiye 6. sırada arkadaşlar. Fransa, İspanya gibi ülkelerden bile daha çok C serisi satıyoruz. Bu da Alman markanın Türkiye'ye ayrı bir önem göstermesine neden oluyor. Biliyorsunuz C serisi orta sınıfta yer alan, yani D segmentinde yer alan bir model. Başlıca rakipleri tabii ki BMW 3 serisi ve Audi A4. Kısa da olsa biraz tasarımdan bahsedeyim. Bu tamamen benim kişisel görüşüm. Belki BMW hayranları da bana kızacak ama bence son dönemde Mercedes BMW'den daha iyi tasarımlar yapıyor. Tabii ki tasarım kişiden kişiye değişir. Ona bir şey demiyorum kesinlikle. Ama eskiden sportif taraf BMW'ydi. BMW'ler her zaman daha sportif, daha saldırgan görünürdü. Bence yeni C serisi sportif görünümde BMW'yi geçmiş. Yani 3 serisini geçmiş durumda. Yine tekrarlıyorum, bu benim kişisel görüşüm. Özellikle önden baktığınızda oldukça saldırgan ve güçlü duruyor. Zaten kaputun üstünde de Mercedes'in güç kubbeleri adını verdiği tasarım mevcut. Bu bir önceki C serisinde yoktu mesela. Fakat Mercedes'e özgü ağır başlılıkta unutulmamış. Yani hem seçkin görünüp hem de sportif olmak kolay bir tasarım işi değil bence. Çünkü iki zıt kutbu bir araya getirmiş oluyorsunuz. Sonuç olarak Mercedes bunu çok iyi becermiş. Jantlar 19 inç ve daha düşük bir seçenek yok. Yani burada bile sportiflik belli oluyor. Yeni C serisinin uzunluğu 4793 mm, genişlik 1820, yükseklik ise 1446 mm. Aks aralığına baktığımızda ise 2865 mm'lik bir değer görüyoruz. Otomobil Türkiye'de Edition 1 AMG adlı bir paketle satılıyor. Biliyorum, hemen fiyatı merak ediyorsunuz. Fiyat 977 bin lira arkadaşlar. Eskiden 1 milyonluk Mercedes diye haberler yapardık. Tabii bu hep S serisi olurdu. Fakat artık C serisinde de 1 milyon Türk lirasını telaffuz ediyoruz mecburen. Bu fiyat tabii ki pahalı ama geçen haftalarda Megane Sedan çekmiştim, hatırlarsınız. Dizel otomatikte, en üst pakette bütün opsiyonlar doldurulmuştu ve fiyatı 530 bin liraydı. 530 bin liraya Megane satılan bir ülkede tabii ki bir üst sınıf bir Mercedes'in 1 milyon lira olması aslında saçma değil. Yeni C serisinin dışının çok etkileyici göründüğünü söyledim ama içi bence daha da etkileyici. Aslında bu kişiden kişiye göre de değişebilir. Mesela buton sayısı azalmış olmasına rağmen bana çok karışık geldi. Tekne tarzı dekoratif kaplama benim pek hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Yine hep söylediğim gibi bunlar benim kişisel görüşlerim. Siz çok beğeniyor olabilirsiniz. Bu bir eksiklik ya da artı değil. Otomobile biner binmez ilk dikkatinizi çeken 11.9 inçlik multimedya ekranı oluyor. Dijital gösterge ise 12.3 inç. Fakat test aracımızda 10.25 inçlik bir dijital ekran yer alıyor. Yani gösterge tablosu yer alıyor daha doğrusu. Bu gösterge tablosunu istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Multimedya ekranı sürücüye dönük olduğu için sanıyorum 6 derece gibi bir şey söylediler. Hemen elinizin altında, kullanımı çok rahat. Tuş sayısının azaltıldığını söyledik. Mevcut tuşlarda zaten dokunmatik hale getirilmiş. 3 kollu direksiyon simidi çok şık ve sportif. Benim gerçekten hoşuma gitti. Tabii ki arkasında vites değişim pedleri bulunuyor. Şu anda çok virajlı bir yoldayım. Otomobilin 4 çeker olması da işimi kolaylaştırıyor. Ama bu konuya zaten biraz sonra geleceğiz. Ön koltuk yeterince rahat. Benim boyum normalden biraz uzun olmasına rağmen hiç sıkıntı çekmiyorum. Baş mesafem oldukça yeterli. Tabii ki açılır tavanın da buna bir etkisi var. Koltuklar çok rahat ve yanal destekleri çok iyi. Vücudunuzu iyice kavruyor. Bu da otomobilin sportifliğini artıran bir detay. Ben aslında böyle otomobilleri çok seviyorum. Herhalde biraz yaşlandığımdan olsa gerek. Sportiflikten tabii ki asla ödün vermiyorum. Sportif detayların olması hoşuma gidiyor. Ama istediğim zaman da konforlu olmasını istiyorum. İşte C serisi tam böyle bir otomobil. Biraz gazlıyım dediğinizde yeterince sportif. Ama ailenizle, çocuklarınızla gezerken de, yolculuk yaparken de fazlasıyla konforlu. Hemen sürüş modlarına bakalım. Şu anda ben her zamanki gibi Eco'da kullanıyorum. İsterseniz Comfort'a, Sport'a ve Sport Plus'a geçebiliyorsunuz. Ayrıca bir de kişiselleştirebildiğiniz bölüm var. Ne dersiniz, Sport Plus'a mı geçsek? Yok, şu anda konforlu gitmek hoşuma gidiyor. Ekranın hemen arkasında kapaklı bir göz var. Burada tabii ki bardaklıklar bulunuyor. Ayrıca eşya koyma gözü de var. Kol dayamanın altında da tabii ki bir alan var. Orası da oldukça geniş görünüyor. Arka koltukta orta sınıf bir otomobil için yeterli genişlikte. Diz ve baş mesafesi problemi çekmiyorsunuz. Aslında BMW 3 serisi ve Mercedes C serisi orta sınıfın en geniş otomobillerinden biri olmamıştır hiçbir zaman. Daha geniş modeller size rahatlıkla sayabilirim. Ama yeni modelin genişliği gerçekten tatmin edici. Bu arada ilginç bir detay da var. Klima 4 yönlü arkadaşlar. Yani arkada da hem sağ hem sol için ayar yapabiliyorsunuz.
Bagaj hacmi de orta sınıf bir otomobil için yeterli genişlikte. C serisi tabii ki gürültücü bir otomobil değil. Lastiklerin yuvarlanma gürültüsü ya da rüzgar uğultusu kabine fazla yansımıyor. İç mekanda tıkırtılar da oluşmuyor. Zaten bu kadar para verip bir de tıkırtı olacaksa ne anladım ben bu işten. Evet, kısaca iç mekandan bahsettikten sonra şimdi de sürüşe geçelim. Ufak bir düzlük bulursam hemen hızlanma yapacağım ama çok virajlı bir yoldayız. Pek kolay olmayacak. Evet, burada duralım. Yani önümde 100'e kadar çıkacak bile bir alan yok ama hemen Sport Plus'ı alalım. Evet, şimdi gazlayacağım arkadaşlar. Bakalım kaça çıkacağız. Siz de ilk hızlanmayı görün. 4 çeker olduğu için çok iyi kalkıyor. Hiçbir kayıp yok. Oo, çok güzel. Ama viraj geldi. Biraz gazlayalım mı bu yolda ya? Çok güzel bir yoldayım. Bu otomobilin keyfi burada çok güzel çıkıyor. Vitesler çok hızlı değişiyor. Tabii her an karşıma bir U viraj çıkabilir. Yolu da tam bilmiyorum. O yüzden istediğim gibi gazlayamıyorum. Yol notu lazım burada. Evet, yine bir sıfırdan kalkış yapalım. Evet, tamamen durduk şu anda. Gazladık. 40, 52, 56, 65, 90, 100'ü hemen geçtik. Şu anda 111. Bu kadar virajlı bir yolda daha fazla gazlamayayım değil mi? Performans çok tatmin edici. Bunu hemen söyleyebilirim. Otomobilde 4 silindirli 1496 cc'lik turbo bir motor var. Bu motor 5800 devir dakikada 204 beygir güç üretiyor. Yani oldukça tatmin edici. Tork ise 1800 devir dakikadan itibaren geliyor ve 300 Nm. Üstelik bu tork 4000 devir dakikaya kadar sabit olarak ilerliyor. Bu otomobil bir yarı hibrit. Güç gerektiren durumlarda artı bir 20 beygirlik gücünüz daha var. Tabii ki bu güç elektrik motorundan geliyor. Maksimumumuz oldukça tatmin edici 241 km/saat. 0-100 km/saat hızlanmada 7.1 saniye. 9G Tronic şanzıman çok hızlı vites değiştiriyor. Ayrıca oldukça da sarsıntısız. Tabii ki performanslı bir Mercedes almış olsanız bile yakıt tüketimini her zaman düşünüyorsunuz. Sizi dinliyorum. Mercedes deyince hemen bana cevap verdi. Dinleme kardeşim beni. Sesli kumandanın çevrim içi fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen Mercedes Me ayarlarınızı kontrol edin. Böylece sesli komut olduğunu da görmüş olduk. Evet, yakıt tüketiminin önemli olduğundan bahsediyorduk. Otomobilin WLTP normuna göre 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 6.6 litre. Biz yaklaşık 150 kilometrelik bir rota yaptık. Fakat bunun çoğu otobandaydı. Arada tabii ki otomobilin performansını görmek için gazladım. Benim ortalama tüketimim 7.2 litre oldu. Tabii ki trafiğe falan girdiğinizde işler biraz değişebilir. Dediğim gibi bu ilk sürüş izlenimi. Otomobili uzun kullanmadığım için tam ortalama yakıt tüketimini size söylemem yanlış olur. Evet, ilk sürüşü fazla uzatmayalım. Zaten zamanım daralıyor. İnsanlar restoranda beni bekliyor. Zaten İstanbul'da otomobili test için alıp daha detaylı anlatırız. Ama şu soruyu sormadan da videoyu kapatmayalım. Ben bu otomobili alır mıyım? Hep söylüyorum, ben sedan otomobilleri pek sevmiyorum ama bir C serisine sahip olmak isterdim. Yine fiyattan bağımsız söylüyorum çünkü bir otomobile 1 milyon lira verecek param yok. Peki neden C serisi alırım dedim? Çünkü biraz evvel de söylediğim gibi konfor ve sportifliği aynı anda sunuyor. Bu da benim gibi iki karakterli aile babaları için çok iyi bir özellik. Videoyu kapatacağım dedim ama 4 tekerlekten çekişli olduğundan çok kısa bahsettim. Bu otomobil Türkiye'de Formatik, yani 4 tekerlekten çekişle satılacak. Böyle virajlı yollarda 4 tekerlekten çekişin kıymetini çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü otomobil bütün gücünü zemine aktarabiliyor. Tabii ki ağırlık da artıyor ama artılara ve eksileri karşılaştırdığınız zaman bence artıları daha fazla. Direksiyon da çok net arkadaşlar. Bu tip virajlı yollarda net direksiyon istersiniz. Ön tekerlekleri hissetmek istersiniz. C serisi de bunu gayet güzel sunuyor. Videoyu kapatacağım dedim ama aklıma sürekli yeni şeyler geliyor. İstanbul'daki testi anlatacak bir şey kalmayacak. O yüzden yeni Mercedes C serisinden hoşça kalın diyorum. Haftaya da elektrikli BMW'lerin lansmanı var. Bakalım orada neler yaşayacağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hala 10.000 abone olamadık. Bu benim içime çok büyük dert oldu. 10.000 abone olduktan sonra sizin için sürprizler yapmak istiyorum. Mesela 10.000 abone özel videosu Doğan Kabak'la güzel olmaz mı arkadaşlar? Bence güzel olur. O yüzden hemen 10.000 abone olmamız lazım. Tabii sadece Doğan değil, bütün büyük YouTube kanalları benim çok iyi arkadaşım, çok eski dostlarım. Onlarla da bir şeyler yapabiliriz. Zaten şimdiye kadar sevgili Burak Ertem'in bana destekleri sonsuz.
O olmasaydı zaten YouTube'a da başlamazdım. Neyse, lafı çok uzattım, farkındayım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun lütfen. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.